Bir hafta aradan sonra herkese tekrar yeniden merhaba. İnsana güvenmemek son zamanların en önemli konusu ama en zoru. Aynı çatı altında yaşadığın kişilere güvenememek. Bunun da en önemli göstergesi aldatma. Aldatma dediğimiz şey sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda yalanları da içeren bir kavram. Eşi tarafından aldatılanlar, arkadaşı tarafından aldatılanlar ve en kötüsü çekirdek ailesi tarafından aldatılanlar. Anne, baba, kardeş, akrabalar hepsi içinde. Bunlarla karşılaşmamış, böyle şeylere maruz kalmamış hiç kimse yoktur eminim. Aslında bebekken annemizin babamızın kollarında tüm ihtiyaçlarımız karşılanır ve sonsuz, sınırsız bir güven duygusuyla yaşamaya başlarız. Ama sonra bize öğretilen tamamen güvensizlik üzerine kurulu bir dünya. Nasıl mı? İşte tanımadığın kişilerle konuşma, kimseden bir şey isteme, yabancı birinin elinden bir şey yeme, bizim yanımızdan uzaklaşma, kaybolursun gibi sözlerle yavaş yavaş güvenmemeyi, insanlara soru işaretleriyle yaklaşmayı öğreniyoruz. Biraz daha büyüyoruz, bu sefer babana bile güvenmeyeceksin bu devirde diyorlar. Bu toplumumuzda en çok duyulan cümlelerden biri ve yol bizi nereye götürüyor? Aslında kendinden emin, ne istediğini bilen biri olmak için yetiştiriliyoruz ama maskenin altına büyük bir korku ve güvensizlik duygusu yerleşiyor. En üst düzeyde yönetici oluyorsun, işinde çok başarılısın ya da çok iyi bir ebeveynsin ama içeriden bir kurt seni sürekli kemiriyor. Birine güvenip güvenemeyeceğimizi tam olarak bilemeyiz. Bunun bir ölçütü yok. En kolay yolu deneyip yanılarak öğrenmek. Her şeyin temeli güven deniyor ama gel gör ki güvendiğin dağlara genelde karlar yağıyor. Günümüz dünyasında hep eksikliğini yaşadığımız bu duyguyu birilerinden beklediğimiz sürece sonu hep hayal kırıklığı olacaktır. Burada kendine güven çok kullanılan bir kelime ama altı bence boş. Çünkü bunu demekle, bunu içeriden hissedip yaşamak arasında dağlar kadar fark var. Biraz durum tespiti yapacak olursak, eğer güven sorunumuz varsa ya baskıcı ve saldırgan bir tutum belirleriz ya da tam tersi pasif ve içe dönük ve bağımlı oluruz. Sevgi kisvesi altında seven kıskanır cümlesi bir nevi bunun süslü çerçevesidir diyebiliriz. Bunun gibi tam tersi, mesela suçlama eğilimimiz olabilir. Arkadaşlarıyla benden daha çok vakit geçiriyor, ailesini benden daha çok seviyor ya da daha uç noktalar ya benimsin ya toprağın boyutuna da taşınabilir. Bütün bu başlıklar ilişkiyi mutsuz bir şekilde sürdürmek ve bu güvensizlik teması üzerinde bir yaşam profili yaratmaktan başka bir şeye yaramaz. Bunu dönüştürmek için toplumsal gerekliliklerden kendini kurtarmaya karar vermek ilk adım olabilir. El alem ne der maskesini atmak gerekir. Bu maskeyi atmaya karar vermek, toplumsal klişelerin altında kendimizi sakladığımız korku ve güvensizlik alanından çıkmak demektir aynı zamanda. Diğer bir adım, hiç kimse mükemmel değildir, ben de mükemmel değilim. Mükemmel insan da mükemmel ilişki de yok, bunu kabul ediyorum. Bunu tekrarlamak hatırlatıcı olarak iyi gelebilir. Belki bilinçaltı kayıtları üzerinde çalışmak başka bir adım olabilir. Karanlık taraflarımızla yüzleşmeyi pek sevmeyiz ama duyguların ifadesi, kendini anlamak çok önemlidir. Bir başka adım, saldırgan ya da pasif bir tavır sergilemek yerine ne hissettiğimizi söylemek iyi olabilir. Bununla ilgili bir örnek verecek olsam, konu her neyse, bu şekilde davranmam beni endişelendiriyor, korkutuyor, kızdırıyor, güvenimi sarsıyor gibi net ve açık ifadeler, karşının cevabının doğru ya da gerçek olmadığını bilseniz bile enerjiyi boşaltacağı için rahatlama sağlar. Kontrolcülüğü bırakmak da önemli. Kişilerin kim olursa olsun özgürlük alanlarına saygı duyulmalı. Onun seçtiği yolda ilerlemesi için alan sağlamalıyız. Kendinize yeni yaşam alanları yaratmak da bu enerjiyi sağaltmaya yardımcı olur. Bağımlılık yaratan tüm ilişkiler ya da onu kolundan tutup çekmeye çalışarak alanında tutmak eylemi otomatikman karşıtını yaratacağı için kişi kaçıp gitmek ister.
kendi enerjinizi ve dikkatinizi kendinize açacağınız yeni enerji alanlarına odaklayın. Sonuç olarak kendini anlamak, kendini sevmek, kendine güvenmek, kendine değer vermek, bunlara odaklanalım. Eksikliklerinize değil, güzel özelliklerinize odaklanın ve onları besleyip sulayın, büyütmeye çalışın. Örneğin benim değersizlik duygum var dediğinizde kendinize sorunuz şu olmalı: her alanda mı değersiz hissediyorum? Kendimi değerli hissettiğim bir alan var mı? Küçücük de olsa muhakkak vardır. Varsa orada o alanı büyütmeye çalışın. Yoksa da yaratmaya. İçerideki aydınlığı büyüttükçe karanlıklar küçülecektir. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Hepinize karanlıklarınızla barışacağınız güzel günler diliyorum.